Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün dışı çıtır çıtır pul pul dökülen, içerisi kat kat ayrılan şahane bir çörek hazırladım. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay kaşığı toz maya ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri ilave ettim. Birkaç saniye karıştırdıktan sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve şimdi unun eklemeye geçtim. Tarifim için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Yine üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Öncelikle spatula ile hamuru ağırlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Evet, artık spatula içerisinden aldım. Elimle yoğurmaya başladım. Ortalama 4-5 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Ne kadar çok uzun süre yoğurursak, hamuru özleştirene kadar yoğurursak tarifimizi o kadar güzel elde etmiş olacağız. Mayalama süresi olmadığı için hamurun kıvamı, yumuşaklığı ve özleşmiş olması oldukça önemli. Uzun süredir hamuru yoğuruyorum. Kıvamını, yumuşaklığını ve esnekliğini sizler de görüyorsunuz. Hiçbir şekilde elimi temizlemedim. Hamur elimi bıraktı. Yoğurma kasesi tertemiz oldu. Bu da artık hamurun yeteri kadar kıvama gelmiş olduğunu belirtmiş oluyor. Evet, hamuru tekrardan masanın üzerine aldım. Kesme kartı ile hamuru toplamda 6 eşit parçaya bölüyorum. Ve şimdi yuvarlayarak beze haline getireceğim. Yine bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezeleri servis tabağının içerisine alıyorum. Üzerini streç filmle kapatacağım. 15 dakika boyunca bezeleri dinlendireceğim. Burası da en önemli püf noktalarından bir tanesi diyebilirim. Bezeleri açabildiğimiz kadar büyük açmaya özen göstereceğiz. O yüzden bezeleri ne kadar çok dinlendirirsek açma işleminde hiçbir şekilde güçlük yaşamayız. Bezeler bir köşede dinlenirken ara katına sürmek için 200 gram tereyağını erittim. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve bir köşeye kaldırdım. 15 dakikanın ardından bezeler çok güzel bir şekilde dinlendi. İlk bezenin üzerine hafiften bası uyguladım. Düzgünleştirdikten sonra altına ve üstüne bol miktarda un serpiştirdim. Oklava ile döndürerek bezeyi büyütüyorum. İlk aşamalarda bol miktarda undan yardım alabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. İlerleyen sürelerde çok fazla un kullanmıyoruz. Yufka açması kadar basit bir işlem yok. Yeter ki hamurunu güzel yoğuralım, bezelerini çok güzel dinlendirelim. Evet, sizlerin de gördüğü gibi oklavaya sarıyorum. Çapraz olacak şekilde döndürüyorum ve beze kendiliğinden büyüyor. Saniyeler içerisinde tüm bezeleri açmış olacağım. Bu arada ben bezelerin tümünü açacağım. Toplamda 6 adet bezenin tümünü açıyorum. Sofra bezinin üzerine seriyorum. Ardından yağlama işlemine geçeceğim. Bezeleri açtıktan sonra üzerini tekrardan sofra beziyle kapatalım ki kurumaması için. Tüm bezeleri açtıktan sonra ilk açtığım bezeyi masanın üzerine serdim. Her tarafına gelecek şekilde bol miktarda tereyağı sürüyorum. Bu arada ben tereyağı kullandım. Sizler dilediğiniz herhangi bir katı yağını da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi her yağladığım bezenin üzerine açtığım bezeyi kapatıyorum. 6 tane bezeye de aynı işlemi uyguluyorum. Hepsini tamamını sizlere gösteremiyorum. Oldukça zaman alıyor. Buradaki önemli detay, 6 tane bezeyi de yağlarken aralarında boşluk bırakmamamız. Mümkün olduğu kadar her tarafına tereyağı sürelim ki içerisi kat kat ayrılsın.
Tüm bezeleri yağladım. Şimdi 4'er parmak boşluk bırakarak rulet yardımı ile şeritler halinde kesiyorum. Tekrar ortadan ikiye ayırıyorum. Toplamda 10 tane bez elde etmiş oluyorum. Ve şimdi sarma işlemine geçtim. 2 farklı sarma yöntemi göstereceğim. Öncelikle bezeyi parmak uçlarıma doladım. Çıkardıktan sonra iki kenarını üst üste gelecek şekilde katlıyorum. Videoda detaylı bir şekilde de katlama işlemini sizlere göstereceğim. Birkaç defa göstermek istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bezenin iki kenarını dışa doğru katladım. Kenarlarını da şöyle hafiften elimle bastırıyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, yine bezeyi rulo şeklinde sardıktan sonra öncelikle uç kısımlarını genişletiyorum, ardından dışa doğru açıyorum. Şöyle üst üste katlıyorum. Çöreklerin tümünü hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Bu arada lütfen kabarma payı bırakmayı unutmayalım. Hafif aralık bırakmamız yeterli olacaktır. Börekler yine çok güzel bir şekilde kabaracak ve içerisi tel tel ayrılacak. Şöyle tepsiye almadan önce hafiften yine elimle üzerine bası uyguluyorum. Her tarafının aynı orantıda kabarabilmesi için. Bir adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve güzelce çırptım. Çöreklerin her tarafına gelecek şekilde bol miktarda yumurta sarısı sürüyorum. Üzerini çörek otu ile süslüyorum. Dilerseniz sade olarak da pişirebilirsiniz veya susam da serpiştirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayar fırında çörekleri pişirmeye göndereceğim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Çöreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Çörekler pişti ve fırından aldım. Benim fırınımda 30 dakika içerisinde pişti ama lütfen kontrollü olalım. Dediğim gibi altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Şimdi bir de iç dokusunu yakından sizlere göstermek istiyorum. Katlarını tek tek sayabilirsiniz. İncecik hamuru ile dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılan enfes çörekler hazırladık. İç dokusunu sizler de görüyorsunuz. Çöreklerde asla hamurlanma olmadı. Soğuduktan sonra poşetleyip buzluğa kaldırabilirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.